Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aylarca asla ekşimeyen, bozulmayan, inanılmaz lezzetli makarna, pizza, menemen ve birçok yemeğinizde kurtarıcınız olacak mis gibi yaz domatesiyle kışlık taneli domates sos yapıyorum. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. İlk olarak domateslerimizi akan suyun altında tertemiz yıkayalım, kurutalım. Bu şekilde önümüze alalım. Ben 5 kilogram yazlık köy domatesi kullandım. Pazardan ufak bir kasayla almıştım. Mis gibi kokusu var. Taptaze domatesler kullanıyoruz arkadaşlar. Yumuşak olsun, çürük olmasın, aman dikkat edin. Bu video dışında bir tane daha tarif çekmiştim. Kışlık domates sos tarifim. Onda ben yumurta domates kullanmıştım ve kabuklarını soymamıştım. Bu kez farklı yapacağım. Taneli domates sosu elde edeceğiz. Öncelikle ortadan ikiye keselim. Sonrasında ortasını çıkaralım ve soyalım. Eğer domatesleriniz çok sertse soymayabilirsiniz ama soymanızı tercih ediyorum. Taneli domatesler de soyulunca çok daha lezzetli oluyor. Kabuğunu da çöpe atmıyorum. Kaynatıp makineden geçirip tuzlayıp güneşte bekletiyorum. Salça yapımında kullanıyorum. En kısa süre içerisinde o videomu da sizlerle paylaşacağım. Siz dilerseniz sıcak suda bekletin kabuk için ama ben soymayı tercih ettim. İkiye bölüp makineye bu şekilde atalım. Hiç sıkılmadan, yavaş yavaş, acele etmeden arkadaşlar ince bir kabuk halinde soyuyoruz. Böyle yapa yapa makinemizin tamamını dolduralım. Gerçekten üşenmemenizi tavsiye ediyorum. Kışın elinizin altında o kadar güzel bir kurtarıcı olacak ki bu domatesler. İnanılmaz güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Özellikle yemeklerde, menemende her şeyde kullanıyorsunuz arkadaşlar. Domates doğramıyorsunuz bile öyle söyleyeyim kahvaltı dışında. Şimdi makinemiz dolduktan sonra sadece ve sadece 10 saniye makineden geçirelim. 10 saniye yeterli çünkü püre haline gelmesini istemiyoruz. Böyle pütür pütür taneli olsun istiyoruz. Bu yüzden 10 saniye makineden geçirip bırakalım. Siz bu aşamada isterseniz eğer içerisine acı biber ekleyebilirsiniz. Rahatça karıştırıp pişirebileceğimiz genişçe bir tenceremizin içerisine tüm domateslerimizin sosunu hazırlayıp bu şekilde içerisine boşaltalım. Kalan domateslerimizi de aynı şekilde soyalım, ortadan ikiye keselim, makinemizden geçirelim 10 saniye ve sonrasında tencereye bu şekilde arka arkaya boşaltalım. Şu an videoda ne kadar hızlı ilerliyor her şey, keşke bu kadar kolay olsa. Siz dilerseniz eğer kapya biber de makineden geçirebilirsiniz. Dediğim gibi acı biber de makineden geçirebilirsiniz. Burası tamamen damak tadınıza bağlı. Şimdi pişirme işlemine geçebiliriz. Ocağımızın altını tam olarak açıyoruz arkadaşlar. Harlı bir ateşte. Orta gözlü ocakta yavaş yavaş pişiriyoruz. Kaynamaya başlamadan önce içerisine yarım çay bardağı zeytinyağımızı gezdirerek dökelim. Siz sıvı yağ da ekleyebilirsiniz ama zeytinyağını öneriyorum. 3 adet küp şeker 1 tatlı kaşığına denktir. Şeker konservemizin asit düzeyini dengeliyor. Bu yüzden eklememiz şart. Onun arkasından 2 yemek kaşığı dolu olacak şekilde kaya tuzumuzu ekliyoruz. Turşuluk tuz olarak geçiyor. Başka tuz kullanmıyoruz. Aktar veya baharatçılardan kolaylıkla erişip bulabilirsiniz. Bu sosu biraz farklı yaptığımı söylemiştim video başında. Bu yüzden içerisine 2 yemek kaşığı sirke ekleyin. Ben üzüm sirkesi kullandım. Son olarak 10 diş sarımsağımızı da soyalım arkadaşlar. Ben böyle yuvarlak halka halka doğradım. Siz rendeleyebilirsiniz. Burası da tamamen damak tadınıza, tercihe bağlı. Şimdi arkadaşlar kepçemizi İçerisine sokalım ve birkaç tur alt üst yaparak yavaş yavaş karıştıralım. Şöyle bir seçeneğiniz de var. Siz bu aşamada isterseniz eğer içerisine reyhan ekleyebilirsiniz. Taze reyhan, taze nane ekleyebilirsiniz arkadaşlar. İnce kıyılmış maydanoz ekleyebilirsiniz. Fesleğen de gerçekten çok yakışıyor. Burası da tamamen damak tadınıza bağlı. Ben size dümdüz bir domates sosu elde ettim ve bu şekilde de paylaşmak istedim. Gerisi tamamen damak tadınıza bağlı. Sosumuz kaynama noktasına gelip de göbek atmaya başladığında 20 dakika kaynatmamız yeterli olacak. İşte tam olarak böyle olduğunda 20 dakika saate bakın arkadaşlar, 20 dakika kaynatın. Ara ara karıştırmaya özen gösterin alt üst yaparak. Daha fazla pişirmiyoruz. Bunun sebebi de suyunu salmış ve kaynamış olması yeterli olacak bizim için. Şu anda tam olarak 20 dakika doldu. Gördüğünüz gibi suyunu saldı. Bir tık daha böyle sıvı hale geldi ama asla böyle kalmayacak. Konserve yaptıktan sonra, soğuduktan sonra 2 tık katılaşacak. Rengini, suyunu bıraktı ve aşırı sıcak.
Tane tane pütürlü, tam istediğim gibi bir sos elde ettim. Ocağımızın altını kapatıp sosumuzu ocaktan alalım. Hiç vakit kaybetmeden sıcak sıcak kepçe kepçe kapak çizgisine kadar kavanozlarımıza dolduralım. Ben önceden kavanozlarımı ve kapaklarımı 5 dakika kaynar suda kaynattım. Sterilize ettim. Siz de mutlaka yapın bu işlemi. Ve mutlaka sıfır kapak kullanmaya özen gösterelim. 5 kilogram domates tam 5 kavanozumuzu doldurdu. Azıcık da arttı. Kullandığım kavanoz ölçüsü tam olarak 1 litre arkadaşlar. Sosumuzu kapak çizgisine gelene kadar doldurduktan sonra kenarını bir peçete yardımıyla silelim. Akıntı, leke olmasın. Sonrasında sıfır kapağımızı 3 geri tık tık ses gelene kadar bir ileri olacak şekilde sımsıkı sıkarak kapatalım. Gördüğünüz gibi kapağın çizgileri bu yöndedir çünkü kavanozun çizgileriyle tam oturması lazım. Aksi halde hava alabilir. 3 geri bir ileri yaparak kapatmaya özen gösterelim. Aman aman emeğimiz, malzememiz boşa gitmesin, ziyan olmasın. Sosumuz bitene kadar doldurma işlemine aynı şekilde devam edelim. Arkadaşlar benden yapmamı istediğiniz kışlık özel sos ya da başka bir şey varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. En kısa sürede not alıp o tarife yer veriyorum, hiç merak etmeyin. Yorumlarınız benim için çok çok kıymetli. Nokta dahi olsa yorum bekliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yaptığım tüm tariflerden anında haberdar olmak için bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Evet, şu anda sosumuzun tamamını doldurduk. Oda ısısına gelip soğumasını bekleyeceğiz. Baş aşağı çevirip tekrar düzeltmeniz yeterli olacak. Saatlerce öyle kalması gerekmiyor. Kapaklar kendini sıcak olduğu için vakumluyor zaten. Burada karar tamamen size kalmış. Nasıl isterseniz. Çünkü ne kadar sıfır kapak deyip güvensek de arkadaşlar sonrasında hüsrana uğrayabiliyoruz. Ben bu durumu birkaç kez yaşadım. Bu yüzden sıfır kapak deyip güvenmeyin. Akma sorunu yaşanabiliyor. Malzememiz dediğim gibi emeğimiz boşa gitmesin. Bir kez bile olsa baş aşağı çevirip bakın. Ben 5 kavanoz elde ettim. Bu kadar da arttı. Onu da elimin önü için ayırdım. Makarna sosu olarak kullanacağım. Kış için çok amaçlı soslar elde ettik. İlk defa yapacaklar için söylüyorum. Gerçekten mutfakta elinizin altında kurtarıcınız olacak. Hem sağlıklı hem doğal hem de tam vaktinde kışın mis gibi tüketeceğimiz soslarımızı elde ettik. Siz ölçü olarak daha fazla yapmak istiyorsanız malzemeyi 2-3 katına çıkartıp yapabilirsiniz. Takıldığınız yerde bana sorun arkadaşlar. Zaten mesajlarınızı görür görmez hemen geri dönüş yapıyorum. Saklama koşuluna da gelirsek, güneş olmayan, serin, kuru bir yerde yıllarca aynı tazeliğini koruyarak muhafaza edebilirsiniz. İçiniz rahat bir şekilde saklayın. Ben mutfak dolabı içinde saklıyorum. Tüm sos ve turşularımı bu şekilde muhafaza ediyorum. Ama kapağı açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edin. Bir hafta ömrü var. Üzerini temiz bir mutfak beziyle örtüp tam olarak oda ısısına gelene kadar soğumaya bırakalım. Deneyen herkesten mutlaka yorum bekliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Hadi bakalım, hoşça kalın.